Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine çok şık bir zikzak örgü modeli çalışacağız arkadaşlar. Ben şal şeklinde ördüm ama sizler bu modelden kırlentler yapabilirsiniz, yelekler yapabilirsiniz, bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Sizler ne isterseniz onu rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle sizler için küçük bir parça ördüm ve bu parçayı tam 1 saatte bitirdim. Çok kolay bir model ve hızlı ilerliyor. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. 2 renk iplik kullandım. Alize Angora Gold siyah ip, Alize Angora Gold batik ip kullandım. Diğer rengi maalesef renk kodu elimde yok. Olsaydı hemen paylaşacaktım. Etiketini kaybetmişim. Hemen şöyle tığ numaramdan da bahsetmek istiyorum. 3.50 milimlik tığ kullandım. Elimi gayet gevşek kullandım arkadaşlar. Çok sıkmadım ve gördüğünüz gibi şöyle iyice yakından göstermek istiyorum. Çok şık bir model. Dediğim gibi istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben gösterme amaçlı bu şekilde biraz küçük yaptım. Ama sizler şal yapacaksanız 80 santim eni ve 1,5 metre boyu yaparsanız ideal bir etol şal yapabilirsiniz. Eğer fular yapmak isterseniz 35-40 santim eni 1,5 metre uzunluğunda yaparsanız yine çok güzel bir fular elde etmiş olursunuz arkadaşlar. İsterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce yine önemli bir hatırlatmam var. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup bildirimleri açıp bu videoları beğenip altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Biliyorsunuz ki abonelikler, beğeniler benim için çok önemli. Videoların devamlılığı için de çok önemli. Sadece abone ol butonuna ücretsiz bir şekilde dokunup abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum. Yine zincir sayısı vermiyorum. Zikzak modellerde genelde sayı vermiyorum. İstediğiniz boyuta gelene kadar demiyorum. İstediğiniz boyutun 2 kat, yani 1 metre veya şal öreceğiz 80 santim uzunluğundaysa 160 santim uzunluğunda zincir çekmemiz gerekiyor. Ben yeteri kadar zincirimi çekip hemen döneceğim. Evet arkadaşlar, ben yeteri kadar zincirimi çektim. Arta kalan zincirimizi de beraber keseriz zaten. Burada en son zincirden şöyle tırnağımla tutuyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığın başını doladım. Ve tırnağımla tuttuğum zincire batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu çektiğim zinciri saymıyorum. O kenar zincirimiz. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Arada 3 zincirim var. 1, 2, 3. Tığın başını doladım. Aynı zincirin içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. İlk yukarı kavisimizi yapmış olduk. Şimdi burada hiç aralarda zincir yok. Tığın başını doladım. 1, 2, 3. zincire batırıyorum. Ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, aralarda zincir yok. 2 ve 3. Tığın başını doladım. 1, 2, 3. zincire 3 tane ikili trabzan. 1, aynı zincire 2, aynı zincire 3 tane ikili trabzan yaptık. Her bir kaviste, aşağı kaviste de yukarıki kaviste de arada 2 tane grup olacak. İkili trabzan grubu. Birinci grubum, ikinci grubum. Hemen 2 gruptan sonra tığın başını doluyorum. Şimdi aşağı kavis yapıyorum.
1 2 3 4 5 6. zincire battım ve buraya 3 tane aynı zincirin içine ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Tığın başını doladım. 1 2 3. zincire yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Evet, şöyle bakın. 2 grup hemen alt kavis, 2 grup şimdi de üst kavis yapacağız. Hemen burada tığın başını doladım. 1 2 3. zincire batıyorum. Aynı zincire 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Arada 3 zincirim var ve aynı zincirin içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Evet. 2 ve 3. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Tığın başını doladım. 1 2 3.'ye yine 2 tane grup yapacağız. İkili trabzan grubu, aynı zincirin içine 2 tane, pardon, 3 tane ikili trabzan. Tığın başını doluyorum. 1 2 3. zincire tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Kafanızın karışmaması için şöyle buralarda kesmiyorum. Bakın şöyle 2 grup alt kavis, 2 grup üst kavis, 2 grup şimdi yine alt kavis yapıyorum. Tığın başını doladım. 1 2 3 4 5 6.'ya battım ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. 1 2 3 tane zincirin 3. zincire batıp 2 tane 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine Beylül miyavlamaya başladı. Tabii benim yine dikkat dağıldı. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Biraz uzun göstermek istedim. Kafa karışıklığı olmaması için. Burada yine buraya 3 tane ikili trabzan 3. zincire, yani şöyle hemen göstermek istiyorum. 1 2 3. zincire 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir, 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar devam edeceksiniz. Dik kavisten sonra yine 3 tane atlayıp 2 tane grup ve alt kavis 2 tane grup, üst kavis şeklinde ilerleyeceksiniz. İstediğiniz uzunluğa geldiğinde burada bırakacaksınız. Yani üst kaviste. Üst kaviste ben bırakıyorum artık, bu göstermem için yeterli olacak. Burada tığın başını doluyorum. Bakın, birinci değil 2. zincire battım. İkili trabzan yaptım. Sıramı bitirmiş oldum. Yani bakın, kavisle başladım. Üst kavisle başladım. Üst kavisle bitiriyorum. Hemen burada zincirim bakın kaldı. Hemen zincirim çok dipten olmayacak şekilde kesiyorum. Şöyle ipini ayırıyorum. Şunu da çekelim. Evet, bakın. Daha sonra bunu istediğiniz gibi saklayabilirsiniz. Burada 1 2 3 zincirle döndüm. Tığın başını doladım. Bakın, önümdeki 3 zincirlik bölüme batıyorum. 3 tane ikili trabzan. 3 zincir ve aynı 3 zincirlik bölüme 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
gördüğünüz gibi biraz gevşek tutuyorum. Ve şöyle göstererek yapmak istiyorum. Aralarda zincirim yok. Hemen önümdeki boşluğa battım. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan. Diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 ve 3. Bakın alt kavise geldim. 6 zincirlik bölüm. Tığın başını doluyorum. Buraya atlıyorum. Hemen diğer bölüme geçiyorum. Ve buraya yine 3 tane ikili trabzanım yapıyorum. Bu şekilde artık aralara batacağım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. Yine üst kavislerde 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan. Daha sonra şu alt kaviste hiçbir şey yapmıyoruz. Direkt karşı kavise geçiyoruz arkadaşlar. Yine bakın boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bakın üst kavisteyim. Ve yine buraya 3 tane ikili trabzan, 3 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağım. Sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Son köşeyi yani 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan bölümümü bitirdim. Tığın başını doladım. Buradaki 1, 2, 3 şuradaki son zincirin şöyle tepe noktasına batırıyorum. İkili trabzanla bu sırayı bitiriyorum. Bir zincir çektim. Arkadaşlar burada ip kesmeden devam edebilirsiniz. Direkt ip kesmeden nasıl yapılıyor onu da göstermek istiyorum. Bakın. Şu şekilde içinden geçirip 3 zincirle devam edebilirsiniz. Ama ben kenarlarda ip kalıntısı olmasını istemediğim için diğer modelde de hep kopardım. Ama koparmaya da bilirsiniz. Ben şöyle kesiyorum, çeviriyorum. Yine aynı yönde başlayacağım. Şöyle batik ipimi alıyorum. İpime bir düğüm attım. Ve hemen şurada kopardığım yerden devam ediyorum. Bakın bu ipi de öne aldım ki saklaması kolay olsun. Hemen buraya bağlayıp 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle net miyiz? Hemen yine bakın üst kavisten başlıyorum. 3 zincirlik bölümden 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada 3 zincirim var. Ve yine aynı bölüme 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi hemen önümdeki boşluğa geliyorum. Şu boşluğun içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Artık modelimizi yapmaya başlıyoruz. Bakın. Tığın başını doladım. Bir alttaki grubun ikincisinin tepesine batırıyorum. Bakın. Şu şekilde tepesine battım. İkili trabzan. Ve hemen arkadaki boşluğa yine bir ikili trabzan daha yaparak trabzanlarımı üçlemiş oluyorum. Tığın başını doladım. Hemen ikinci boşluğa batırıp bir tane ikili trabzan. Tığın başını doladım. Birinci değil, ikinci trabzanın tepesine şu şekilde batıyorum. İkili trabzan. Daha sonra arkadaki boşluğa yine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Zaten bakın modelim ortada. Sadece ara boşluklarda yapıyorum modelimi. Normal şu kavislerde yine normal 3 tane ikili trabzan. Sadece modeli aradaki boşluklara yapıyorum. Burada bakın alt kavise geldim. Tığın başını doluyorum. Şurayı atlayıp hemen karşıdaki boşluğa geçtim. Bir tane ikili trabzan. İkinci trabzanı aşağıdaki ikinci trabzanın tepesine yapıyorum.
Daha sonra arkadaki boşluğa batıp ikili trabzan. Bakın tekrar gösteriyorum. Hemen önümdeki boşluğa battım. İkili trabzan. Bir alttaki ikili trabzanın ikinci ikili trabzanın tepesine batıp ikili trabzan yaptım. Ve boşluğa batıp üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Modelim ortaya çıktı zaten. Normal köşemiz aynı şekilde, üst köşemiz, üst kavisimiz de diyebiliriz, köşemiz de diyebiliriz. 3 tane ikili trabzan, 3 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bakın buralar yine aynı şekilde devam edecek. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bu batik bölümünü dikkatlice izleyin. Batik renkle yaptığımız bölümü her renkten 2 sıra örülecek ve şu ikinci sırada, yani batik renkle uyguladığımız sıra, tüm sıralar aynı şekilde 2 sıradan oluşacak. Bakın bu sırayı model sıramız yaptık. Daha sonra 3 zincir çekerek dönüyorum ve burada model yapmıyorum. Sadece yine ikili trabzanlar, normal ikili trabzanlar yapacağım. Bakın 3 tane ikili trabzan, 1 2 3 zincir, aynı yere batırıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Şimdi buradaki boşluklara yine 3'er tane ikili trabzan, yine aralarda hep 2 grup olacak. Hiç artma olmayacak. Bakın 2 grupla başladım. Yine 2 grup. Eksiltme ve azaltma olmuyor. 2 oldu. 3. Bakın 2 gruptan sonra bakın şuraya geçiyorum, hemen karşı tarafa. Yani burada eksiltmemiz zaten yapmış oluyoruz model genişlememesi için. Evet. Boşluğa 3 tane ve yine köşeye 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Sırayı yine tığın başında doluyorum ve en son zincirin tepesine battım. İkili trabzan yaparak kapattım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Modelim zaten şöyle, evet, üst tarafı burası. Çok hoş bir şekilde çıktı. Hemen 3. sırayı da göstermek istiyorum. Şu batik iple ördüğümüz, yani ikinci renge geçtiğimiz sıra hep aynı şekilde, hiç değişmiyor arkadaşlar. Sadece kurulum sıramızda model yapmadan 2 sıra yapıyoruz. Daha sonraki sıralar hep aynı şekilde ilerleyecek. Yine tığımı kopardığım yerden şöyle bağlıyorum. 1 2 3 zincir, tığ başını doladım. Hemen üst kavisten başlıyorum. Yani 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan. Bu renklerle de çok güzel oldu. Şimdi hem size gösteriyorum hem de düşünüyorum, diyorum ki keşke bu renkle mi diğer rengi, diğer modeli yapsaydım diye. Evet, hemen önümdeki boşluğa battım. İkili trabzan. Hep ilk sırada modeli yapıyoruz. Aynı rengin ikinci sırasında düz olarak sadece ikili trabzan sıram var. Bakın bir alttaki birinci değil ikinci trabzan tepesine şu şekilde battım. İkili trabzan yaptım. Arkadaki boşluğa battım. İkili trabzan ve ikinci boşluğa. Bir ikili trabzan. Bir alttaki ikili trabzanın tepesine battım. İkili trabzan. Hemen aradaki boşluğa ikili trabzan.
Bakın gördüğünüz gibi model çıktı ortaya. Tığın başında oluyorum. Bakın hemen alt kavisi atlıyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Ve aynı şekilde devam ediyorum. Arkadaki boşluğa batıp ikili trabzanımı yapıyorum. Ve bu sırayı da aynı şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Tığın başını doladım. En son zincirin tepesine batıyorum. İkili trabzanla bu sırayı bitiriyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Yeni rengimizin ilk sırasında modelimizi yaptık. Şimdi ikinci sırasında model yapmadan sadece ikili trabzan yapacağız. 1, 2, 3 modeli çevirdim. Buraları zaten öğrendik artık. O yüzden biraz hızlı yapmak istiyorum. Eğer yine de şaşırırsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Kaçırmak istemediğiniz yerler olursa videoyu yavaşlatabilirsiniz. Hemen bakın, yine 2 tane. 2 grubumu yapıyorum. Normal hiç model çalışmadan 3 tane ikili trabzan. Diğer tarafa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. Model yapmıyorum bu sırada. Ve burayı unutmuyorum. Hemen şu alt kafes geçip karşıdaki boşluğa batıp sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sıramı bitirdim. Bu şekilde arkadaşlar, tersini de şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık bir model. İstediğiniz gibi şu sıralar gibi, yani ilk sırayı saymıyorum. Şu sıralar gibi aynı şekilde devam edip istediğiniz uzunluğa kadar örebilirsiniz. Hemen eğer bizler de ip koparırsak nasıl saklarız derseniz, şöyle hemen ben bu şekilde sakladım. Daha ince bir tığla, kullandığımız tığ 3.50 milimlik bir tığ. Şöyle bu ilmeklerin arasından geçirirsek ilmekler açılır arkadaşlar. O yüzden ben genelde şöyle daha minik tığlarla saklıyorum. Evet bakın, sakladım. Kalanını da kesiyorum şöyle. Evet, gördüğünüz gibi tertemiz. Bu şekilde saklayabilirsiniz. Hemen diğerini şöyle bakın. Sakladığım ipler hemen buradaydı. Zaten bir tarafta birikiyor. Hep aynı yerden koparıp başladığımız için diğer taraf tertemiz oluyor. Tek tarafta iplerimiz oluyor. İster her sırada temizleyin, isterseniz şalınız veya bluzunuz bittikten sonra temizleyin. Tamamen size kalmış. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Püskülleri soran arkadaşlar, bundan bir önceki videoda bu püskülün yapımını gösterdim. Bilmeyen arkadaşlar hemen o videoya bakabilirler. Ya da bu videonun altına o videoyu link olarak atarım. Oraya tıklayarak da videoyu izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.